Merhaba, ben Doktor Koray Erdoğan. Saç ekimi estetik bir işlem midir, tıbbi bir işlem midir? Tabii ki tıbbi bir işlemdir. Ama bence bu tıbbi işlemin estetik tarafı çok daha ağırlıkta. Değerlendirmeyi doğru yapıp donör kapasitesine, hastanın verici bölgesinin kapasitesine uygun bir saç çizgisi belirlerseniz bu çizgiyle insanın yüzünü uzatabilirsiniz, genişletebilirsiniz. İmajına uygun tam bir denge yüzde sağlayabilirsiniz. Aslında bu biraz da işin estetik tarafı ve biraz da doktorun hem vizyonuna hem tecrübesine bağlı bir şey. Burada her zaman belirtmek isterim ki bence natürel görünmesi, sık görünmesinden daha önemli bir kriter. Çünkü biz o doğallığı yakalayamadığınız takdirde sıklığı elde etseniz bile insanı mutlu etmeniz çok zor olabilmekte. Ne kadar süre sonra bir sonuç alabiliyorsunuz ve donör kapasitesine göre bir çizgi belirliyorsunuz, işlemi yapıyorsunuz. İstediğiniz sonucu almanız aslında kişiden kişiye çok farklılıklar göstermekte. Ortalama süre olarak 1 yıl diyebiliriz. Yani 1 yılın sonunda istediğimiz sonuca yaklaşık %90 ulaşmış oluyorsunuz ama 6 ayda, 5 ayda bu sonuçlar kendini göstermeye başlıyor. Peki bu kalıcı bir işlem midir? Yani ben genelde hastalarımın çoğu derler ki ya doktor bey biz bu işlemi 2. defa yaptırmak istemiyoruz. Bir kere de yaptıralım. Bu işlemde bu problemimizi çözelim ama her türlü estetik işlemde olduğu gibi sadece saç ekiminden bahsetmiyorum. Aslında ömür boyu sizi mutlu eden bir saç ekimi diye bir şey yok. Biz çünkü yaşayan bir varlığız. Biz her ne kadar ektiğimiz saçlarda diyelim ki belli bir büyüme oranını yakaladık ama bir süre sonra yani bir 10 yıl içerisinde de ister istemez ekilen ve büyüyen saçların da bir kısmını kaybedebiliyoruz. Çünkü bizim kökleri aldığımız verici bölgemiz de sabit değil. Yani siz 18 yaşındayken ki buradaki verici bölgenizdeki sıklık siz 50-60 yaşına geldiğinizde aynı sıklıkta olmayabilmekte. Genelde de olmuyor. %20'ler civarında bir kayıp oluyor. Onun için şunu bilmeniz lazım. Saç ekimi estetik ağırlıklı tıbbi bir işlemdir. Doktorun vizyonu ve tecrübesi sizin görünüşünüzü son derece etkiler. Natürellik belki sıklıktan daha önemlidir. Ama bu hiçbir zaman için bir kere yaptırıp ömür boyu kurtulacağınız bir işlem değildir. Muhtemelen bir 10 yıl sonra tekrardan her sonuç mükemmel dahi olsa ikinci bir müdahaleye gerekmekte. Bir de şu durumlar var. Bazen siz bütün bir alanı tek bir seansa kapatamayabiliyorsunuz. O zaman hemen akabinde ikinci bir seansa girmeniz gerekebiliyor. Birinci seansla ikinci seans arasındaki süre ne kadar olmalı? Çünkü mesela diyelim ki bizim Norwood sınıflandırmasında tamamen dökülmüş bir insan. Sizin bunu tek bir seansa kapatma şansınız yok. İkinci seans için de en az arada 1 yıllık bir süre olması gerekiyor. Bazı operasyonları da böyle 2'ye bölerek yapmak zorunda kalabiliyoruz.